Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Harika bir tasarımla geldim. Emzikli böyle bir bebek tasarlamayı hep düşünüyordum arkadaşlar. Bunu da gerçekleştirdiğim için çok mutluyum. Ben çok beğendim. Umarım sizler de çok beğenirsiniz. Arkadaşlar çok fonksiyonları olan bir bebek bu. Kolları ve bacakları hareket edebiliyor. Bakın bu şekilde kıyafetleri çıkabiliyor arkadaşlar. Böyle bir anne kuzusu yaptım arkadaşlar. Bu şapkasını çıkartabiliyorsunuz. Boynu çıkabiliyor arkadaşlar. Ve bakın bu kısımlarını daha eğimli yaptım arkadaşlar. Daha böyle bükük yaptım ki oturabilsin diye. Aynı zamanda oturabiliyor. Çok farklı bir tasarım oldu. Bakın bu şekilde buralar daha bükük ve oturabilen bir bebek aynı zamanda ve aynı zamanda arkadaşlar uyku moduna da geçiyor. Bakın böyle bir yedek bir kafa yaptım. Aynı kıyafet, şapkayı ve emziği bu şekilde kullanabiliyoruz. Ayakları da çok şirin oldu. İçindeki malzeme tel ve herhangi bir kol ve bacaklarına herhangi bir materyal kullanmadım. Sadece elyaf kullandım. Başına da arkadaşlar tel kullanmadım. Başındaki balon çubuğu. Bunu eğer balon çubuğu yoksa bu genelde kırtasiyelerde bulunuyor balon çubuğu. Eğer balon çubuğu bulamazsanız evde sert bir plastik de buraya yerleştirebilirsiniz. Bunun ölçüsü de 9 santim arkadaşlar. Onu daha sonra videoda ben size ayrıntılı olarak göstereceğim. İp olarak ten rengi Gazal Baby Cotton kullandım. Kıyafetine Alize Diva kullandım. Bugünkü videomuzda ayak, bacak ve kollarını yapacağız. Herkese şimdiden kolaylıklar diliyorum ve videomu beğenerek ve yorum yaparak ve ayrıca abone olarak bana destek olursanız bundan mutluluk duyarım. Malzeme olarak arkadaşlar böyle 2 tane mıknatısa ihtiyacımız var. Şu kısımları ince olsun arkadaşlar, kalın olmasın ve 2 tane düğme. Bu düğmenin boyutu da gömlek düğmesinden 2 kat büyük olsun arkadaşlar. Bunlar önemli materyallerimiz. Bakın bu mıknatıs Türk parasıyla yani 5 kuruş boyutunda 10 milim göz kullandım arkadaşlar. Ayaklarına başlayacağız arkadaşlar. 1,75 numaralı kullandım. Bakın bu da 1,75 ama silinmiş. Ben gri ile öreceğim. 6 zincir çekelim. İkinci zincirden itibaren 4 tane sık iğne örüyorum. Son zincire 3 tane sık iğne örüyorum. Aynı yere çift batarak, pardon, aynı yere 3 kez batacağım. Şimdi şu ipi biraz alttan yürütüp keseceğim. İpin hemen yanındakine arkadaşlar ipi bu tarafa sağa tuttuğumuzda bir tane ördüm. İkincisi üç sık iğne ördüm. Son boşluğa 2 tane sık iğne öreceğim. Ve işaretimi buraya koyacağım arkadaşlar. Şimdi toplamda
12 tane sık iğnem oldu. 12 sık iğne 4 sıra öreceğiz arkadaşlar. 1, bu sırayı birlikte örelim. Şimdi 2 tane sık iğne ördüm. 12 tane bir sıra ördüm. Geriye 3 sıra kaldı. 3 sıra daha 12 sık iğne örelim. Toplamda 4 sıra olacak. 3 sıra daha örelim arkadaşlar. Sonra görüşelim. 1, 2, 3, 4. 4 sıra 12 sık iğne ördüm. Bir zincirle dönüyorum. İşaretimi sonra yerleştireceğim onu. Şimdi 5 tane sık iğne örüyorum. Bir zincir çektim. Dibinden itibaren 5 tane sık iğne örüyorum. 1, 2, 3, 4. Şimdi bir tane daha örüyorum. 5. Şimdi tekrar bir zincir. Dibinden itibaren tekrar 5 tane sık iğne örüyorum. Şimdi bir zincir, bir tane atlıyorum. Atlayarak eksilttim. Bir tane sık iğne ördüm. Bakın bir tane yine atlayarak eksiltiyorum. Bakın tersten eksiltmiş oldum. Şimdi bir tane zincir çektim. Bir tane bak, atlayarak eksiltiyorum. Bir tane sık iğne ve 3 tane sık iğne ile aşağıya iniyorum. Birincisi, bakın aşağı inerken bir tane ördüm. İkincisi, bu ördüklerim arkadaşlar bakın her böyle sıraya batarak iniyorum. 3 tane, şimdi 2 tane ördüm. 2 tane aşağı inerek ördüm. Üçüncüsü, ve bakın ilk sık iğneye batıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ön kısım 7. Ön kısım bakın. Şimdi buradan yine bakın. Şimdi buralara, buradaki sıralara batarak gidiyorum. 1, 2, 3 ve şu tepedeki zincir çekip döndüğümüz yer var ya, oraya batıyoruz. Buraya bakın. Şimdi 3 tane sık iğneleri yukarı çıktım ve en son bakın buraya batıyorum. Şimdi buraya işaretimi koyuyorum. Bundan sonra işaretimiz burası arkadaşlar. Şimdi 3 tane sık iğne örelim.
3 sık iğne ördüm. Bir tane eksiltiyorum. Beş tane sık iğne örüyorum şimdi. İki, üç, dört, beş. Beş tane sık iğne ördüm. Burada da eksiltme yapıyorum. Beş sık iğne, bir eksiltme yaptım. Şimdi 3 tane sık iğne ile bitiriyorum bu sırayı. 1 2 3 3 sık iğne ile bitirdim. Şimdi 2 tane sık iğne örüyorum. 1 2 bir tane eksiltme yapıyorum. Beş tane sık iğne örüyorum. Beş tane sık iğne ördüm. Şimdi bir tane eksiltiyorum. İki sık iğne ile de bu sırayı bitiriyorum. Şimdi 11 tane sık iğne örelim. 11 tane sık iğnem oldu. Bu eksiltmelerden sonra bakın topuk kısmı çıktı. Ayağımızın şekli belli olmaya başladı. Şimdi bakın 2 tane sık iğne ördüm işaretten sonra. Üçüncüsü, dördüncüsü, 5, 6, 7, 8, 9, 10, işaretle birlikte 11 oldu. Bakın bir sıra ördüm. 11 sık iğne ve ayağımızın şekli bu arkadaşlar, görüldüğü gibi çok sevimli bir ayak oldu. Şimdi iki tane bakın artırma yapıyorum. Bir tane arttırdım aynı yere çift batarak. Yanındakine de çift batıyorum. Şimdi iki tane arttırmış oldum. 9 tane sık iğne örüyorum. Dokuz sık iğne ördüm arttırmadan sonra. Toplamda 13 sık iğnem oldu. Bir sıra 13 sık iğne örelim.
Bir sıra 13 sık iğne ördüm. Şimdi bir tane sık iğne, bir artırma, bir sık iğne, bir artırma, 2 defa bir sık iğne, bir artırma yaptım. Şimdi 9 sık iğne örelim. Dokuz sık iğne ördüm ve toplamda 15 sık iğnem oldu arkadaşlar. 15 sık iğne, 15 sık iğne, bir sıra örüyorum. Şimdi birlikte örelim. On beş sık iğne ördüm. İşaretimi ördükten sonra hemen bu şekilde yerleştirmeyi düşünüyorum arkadaşlar. Yoksa burada ipin izi oluyor. Şimdi 2 sık iğne, bir artırma yapalım. Çapraz ördüm mü emin olamadım. Çapraz sık iğne örüyoruz. 2 sık iğne ördüm. Bir tane artırıyorum. 1 2 bir tane artırıyorum. 2 sık iğne, bir artırma, 2 kez yaptım. Şimdi 9 sık iğne, 9 sık iğne ile bu sırayı bitiriyorum. Şimdi arkadaşlar bir artırma daha yapacağız. Ondan sonra artık artırma yapmayacağız. Bu son artırmamız olacak. 3 sık iğne, bir artırma yapalım. İki kez 3 sık iğne, bir artırma. Şimdi 3 sık iğne ördüm ve son artırmamı yaptım. Bakın yapıyorum. Yaptım. Şimdi 9 sık iğne ile bu sırayı bitiriyorum. Ve 9 sık iğne ile bu sırayı da bitirdim. Toplamda arkadaşlar 19 sık iğnem oldu.
19 sık iğne, 5 sıra örelim ve içerisine de elyaf koyalım. Elyafları ayaklarına başlayarak, öyle çok iterek değil arkadaşlar. Tabii ki yine dolduracağız ama çok böyle şeklini bozmayalım. Şekil böyle. Şimdi elyafı koyuyoruz ve önce 5 sıra 19 sık iğne örelim. Sonra elyaf yerleştirelim. Hatta azar azar elyaf koyarak gelelim. Örerken elyaflar buraya takılmadan yerleştirelim. Sonra görüşelim. 5 sıra 19 sık iğne ördüm. Şimdi 2 sık iğne, 2 sık iğne, bir eksiltme. Şimdi bir sık iğne, bir sık iğne, bir eksiltme, bir sık iğne, bir eksiltme. 2 kez yapıyorum. Başlangıçta 2 sık iğne, bir eksiltme, bir sık iğne, bir eksiltme, bir sık iğne, bir eksiltme, 2 kez eksilttim. Şimdi yani toplamda 3 kez buraya kadar eksiltmiş oldum. Şimdi bir tane sık iğne ördüm. Bakın ördüm bir tane. 2 ve 3. 3 tane sık iğne ördüm. Şimdi 5 kez arttırıyorum. 1, ikinci arttırmam, üçüncüsü, dördüncüsü, ve beşincisi. 5 kez arttırdım ve bir sık iğne ile bu sırayı bitirdim. Şimdi eksiltme yapacağım. Bir tane eksiltiyorum. 2 tane sık iğne yapıyorum. Eksiltmeden sonra birincisi, 2 tane sık iğne ördüm. Bir tane daha eksiltiyorum. Ve tekrar 2 sık iğne, 1, 2 ve bir tane eksiltiyorum. Şimdi burayı tekrar ediyorum. Bir tane eksilttim, 2 sık iğne yaptım. Bir eksilttim, 2 sık iğne, 2 defa eksiltti buraya kadar. En son bir tane eksiltme daha yaptım. Şimdi 11 tane sık iğne örüyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Buradaki eksiltmelerin, pardon, arttırmaların üstünü dikkatli örün arkadaşlar, atlamayın. Şimdi burası çok önemli. Buraya dikkat edelim. Şimdi burada ilmek kaydırıyorum. 8 tane. Bu bir tane kaydırdım. 1. Çok sıkmadan. 2. Çok da gevşek yapmadan. Bakın 2.
3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 tane ilmek kaydırdım. Bakın. 8 tane SLST yani ilmek kaydırarak eksilttim. Pardon, ördüm. Şimdi bakın burada devam ediyorum. Sık iğnelerime devam ediyorum. 10 tane sık iğne öreceğim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Yani işaretimin olduğu yerle birlikte 10 işaretim. Şimdi arkadaşlar burada arttırma yapacağız. Bir tane arttırdım. Bakın 8 tane ilmeği kaydırmıştık. Şimdi ön lobdan öreceğiz arkadaşlar. Eğer çok zorlanıyorsanız burayı ince tığla, eğer sıkarak örmüşseniz, tabii ki ben normal bir şekilde ördüm. Bakın burada 6 tane, bir tane arttırdım. Bir tane ördüm. Şimdi ön lobdan bir tane ördüm. Önce normal arttırma yaptım. Sonra ön lobdan bir tane ördüm. İkincisi, üç, 4, 5, 6. Şimdi arttırma yapacağım. Yine ön lobdan alıyorum. Bakın arttırma yaptım. Şimdi buradaki de ön lobdan bir tane ördüm. Devam ediyorum. Şimdi artık ön lobdan örmüyoruz. Normal örüyoruz. Bir tane arttırma yaptım. Bir tane ön lobdan sık iğne ördüm. Şimdi ikinci sık iğnem, yani arttırmadan sonra ikinci sık iğnem. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ve 10. 10 sık iğne ile bitiriyorum. Arttırmadan sonra 10 sık iğne ördüm. Şimdi bir tane sık iğne, bir tane arttırma yapıyorum. 5 kez bir sık iğne bir arttırma yapalım. Bir tane sık iğne bir arttırma yaptım. Bir sık iğne ördüm şimdi. Bir tane arttırıyorum. Bu ikincisi. Bir sık iğne bir arttırma. Üçüncüsü. Bir sık iğne bir arttırma. Dördüncüsü. Bir sık iğne bir arttırma. Beşincisi. 5 kez arttırdım ve 10 sık iğne ile bu sırayı bitiriyorum. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
10. 10 sık iğne ile bu sıram bitti. Şimdi 2 sık iğne, 1, 2 sık iğne, bir artırma yapıyorum. 1, 2, 2 sık iğne, bir artırma. 5 kez yapacağım arkadaşlar. Bu ikincisi. 1, 2 sık iğne, bir artırma. Üçüncüsü. 3 kez arttırdım. 1, 2, 2 sık iğne, bir arttırma. 1, 2, 2 sık iğne, bir arttırma. Şimdi arkadaşlar 10 sık iğne ile bu sırayı bitirelim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 sık iğne ile bu sırayı bitirdim. İçerisine elyaf biraz sonra koyacağız arkadaşlar. Şimdi birazcık örelim. 20 sık iğne örelim. Yirmi sık iğne ördüm. Bakın tam bu artırmanın üstüne geldi 20 sık iğne. Şimdi bir tane eksiltiyorum. İki sık iğne örüyorum. Bir tane eksiltme yapıyorum. Tekrar 2 sık iğne örüyorum. 2 defa 2 sık iğne, bir eksiltme yaparak bu sırayı bitiriyorum. Şimdi bir tane eksiltme yapalım. 5 tane sık iğne örüyorum. Ve sık iğne ördüm. Şimdi bir tane arttırma yapıyorum. Bir tane arttırma.
3 tane sık iğne örüyorum. 1 2 3. Bir tane artırıyorum. 5 tane sık iğne örüyorum. 1 2 3 4. Dördüncüsünü ördüm. 5. Bir tane eksiltme yapıyorum. 2 tane sık iğne örüyorum. 1 2. Bir tane eksiltiyorum. Tekrar 2 tane sık iğne örüyorum. 2 defa 2 sık iğne, bir eksiltme yapmış oluyorum. Bakın diz kapak arkaya doğru gidiyor. Dizini bükmeye başladı arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar burada toplam 25 sık iğnem oldu. Şimdi devam ediyorum. 22 tane sık iğne örüyorum. Bir tane ördüm. ...22 tane sık iğne ördüm. Biraz uzun olduğu için içinden saydım. 22 sık iğne bitti. Şimdi bir tane eksiltme yapıyorum. Ve bir sık iğne ile bu sırayı da tamamlıyorum. Şimdi bir tane eksiltiyorum. Beş tane sık iğne örüyorum. Beş sık iğneden sonra bir tane artırıyorum. Şimdi 4 sık iğne örüyorum. Dört sık iğne ördüm. Bir tane artırıyorum. Önce 5 sık iğne ördük. Bir tane arttırdım. 4 sık iğne bir artırma. Şimdi tekrar 4 sık iğne bir artırma yapıyorum. 4 sık iğne bir artırma 2 kez yapmış olacağım arkadaşlar.
Şimdi 2 sık iğne, bir tane eksiltelim. Ve 2 sık iğne ile bu sırayı bitiriyoruz. Eksiltmeden sonra sıkı örüyoruz. Yani her zaman sıkı örüyoruz arkadaşlar. Eksiltmeden sonra 2 sık iğne ile bu sırayı bitiriyorum. Şimdi birazcık elyaf koyarak bacaklarına ve diz kapağına doğru elyaf yerleştirelim. Şekil alsın arkadaşlar. Görüldüğü gibi dizini arkadaşlar bükmeye başladı. Bakın buralara elyaf yerleştiriyoruz. Diz bükülünce bu şekilde bir genişleme oluyor. O kısmı da atlattık şimdi. Şimdi burada bir tane sık iğne örüyorum. Bir tane bakın işaretten sonra sık iğnemi ördüm. Bir tane eksiltme yapıyorum. Ve 18 tane sık iğne örüyorum. Uzun olduğu için içinden sayıyorum. Bir tane ördüm. On sekiz tane sık iğneyi ördüm. Şimdi bir tane eksiltme yapıyorum. Ve 2 tane sık iğne ile 2 sık iğne ile bu sırayı tamamlıyorum. Şimdi bir tane sık iğne, bir tane eksiltme yapıyorum. Üç sık iğne, 1 2 3, bir tane eksiltiyorum. Tekrar 3 sık iğne, bakın bir tane 3 sık iğne, bir eksiltme yaptım. Şimdi eksiltmeden sonra 2 tane sık iğne ördüm. 2 3 3 sık iğne, pardon, bir tane eksiltiyorum. Bir sık iğne, bir eksiltme, 1 2 3 sık iğne, bir eksiltme, 1 2 3 3 sık iğne, bir eksiltme, ikincisini yaptım. Tekrar 3 sık iğne, bir eksiltme yapacağım. Şimdi bakın eksiltmeden sonra 2 tane ördüm.
Üçüncüsü bu. Ve tekrar 3 sık iğne, 1 2 3 sık iğne, bir tane eksiltme ile bu sırayı da bitiriyorum. Evet, dizini iyice bakın bükmüş oluyor. İşaretimi koyuyorum. Şimdi bir sık iğne, bir sık iğne, bir eksiltme, 6 kez sıra sonuna kadar bir sık iğne, bir eksiltme yapacağım. Bu birincisi. İkincisi. Üçüncüsü. Dördüncüsü. Beşincisi. Gittikçe daralıyor ve eksiltmelerimiz birazcık zorlaşıyor. Buraya kadar zaten arkadaşlar. Başka eksiltme yapmıyorum. Bitti eksiltmelerimiz. Son eksiltmeyi, yani bu 6. eksiltmeyi de yaptım. Şimdi içerisine birazcık elyaf koyalım. Dizini iyice bükmüş oldu. Bakın. Şimdi bu elyafları da düzgün bir şekilde yerleştirelim. Arkadaşlar. Yerleştirirken de biraz bakın şu baldır aşağı kısmı, şuralara da elyaflarımızı düzgün bir şekilde koyalım. Ağzını birazcık kapatmaya yakın yine koyacağız elyaf. Şimdi işaretimizi koyalım yine. Evet. Arkadaşlar 12 sık iğnemiz oldu. Eksiltmelerden sonra. Şimdi 12 tane sık iğne örüyorum. Bakın bir sıra örüyorum. Zaten bir sıra öreceğiz arkadaşlar. Bakın bir sıra beraber örelim. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ve 12. 12 tane ördüm. Şimdi bakalım. Tekrar boş olan kısımları dolduruyorum. Bakın dizini bükerken buradaki kısımları dolduruyoruz.
Evet. Buralar boşluk kalmasın. Doldurduk. Şimdi 12 tane sık iğne örmüştük. Şimdi arkadaşlar 12 tane artırma yapacağız. Bir tane artırdım. İkincisi, üçüncüsü, yani 12 tane ilmeğimiz vardı. 12 tane artırmış olacağız. Toplamda 24 sık iğnemiz olacak. Ve son artırmamı da yapıyorum. Şimdi 24 tane sık iğnemiz oldu. Toplam. Arkadaşlar 3 sıra 24 sık iğne örelim. Sonra görüşelim. Şimdi 3 sıra 24 sık iğne ördüm. 24 kez eksilteceğim arkadaşlar bu sırada. Yani arkadaşlar 12 kez, yani 24 sık iğnemiz vardı. 12 kez eksiltmiş olacağım. Yani 12 kez eksiltiyorum, bakın. Şimdi burası tam küçülmeden düğmemizi yerleştirelim. Önce altına birazcık elyaf koyalım. Düğmenin boyutu arkadaşlar bu şekilde, bakın, buraya sığabilecek bir düğmeyi yerleştiriyoruz. Bu şekilde bakın, eksiltme yaptım. Tam kapatmadan düğmeyi ona göre ayarlayın. Bu gömlek düğmesi olmayacak. Gömlek düğmesinden böyle iki kat falan büyük olacak. Şimdi devam ediyorum eksiltmelerime. Şimdi düğmeyi koyup eksiltirken birazcık tabii ki zorlaşacak. Yani bu çok da değil açıkçası. Burayı atlayarak da eksiltebiliriz. Bakın, zorlaşan yerleri atlayarak eksiltebiliyoruz. Burası değil, burası. Ve 12 kez eksiltmiş oldum. Şimdi bakın. Şimdi buraya da birazcık elyafla üstünü de elyafla kapatalım. Kenarlarını bu şekilde dolduralım. Birazcık elyafla kapattım. Şimdi 6 tane sık iğnemiz oldu. Bunları da atlayarak eksiltelim.
Burası değil, burası. Altı kez eksilmiş oluyorum bakın. Evet. Eksiltmelerim bitti. Gördüğünüz gibi arkadaşlar, düğmemiz yeri burası. Bu düğme arkadaşlar, daha sonra böyle burada bu kısmı yerleştirirken zaten yukarı çıkacak. Şimdi ağzını kapatalım. Bacağımızın şekli bu arkadaşlar. Bakın, dizini bükmüş bir bebek. Bu gövdeye yerleşince çok daha güzel olacak. Her iki bacağı da aynı şekilde örüyoruz. Kollarını örüyoruz. Sihirli halka ile başlayalım. Sihirli halkanın içerisine 6 sık iğne örüyorum. İşaretimi koyuyorum buraya. Karşısıyla birleştirdikten sonra işaretimi yerleştirdim. Şimdi bakın, ilk sık iğneden başlıyorum. Battığım yere batmıyorum arkadaşlar. Burada dikkat edin. Bakın, karşısıyla birleştirdim. İlk sık iğne ile devam ediyorum. Arttırma yapıyorum peş peşe. 2 tane yan yana arttırıyorum. Aynı deliğe çift batarak. 2 tane arttırdım. Bir tane sık iğne örüyorum. Tekrar 2 tane arttırıyorum. Yan yana. Bir tane arttırdım. Bir tane daha arttırıyorum. Yanındakini de arttırıyorum. Ve bir tane sık iğne ile bu sırayı tamamlıyorum. Sık iğne sayım 10 oldu.
Şimdi bakın şu alttaki ipi biraz sıktıktan sonra alttan yürütüp sabitleyeceğim bunu. Daha sıkı olsun, açılmasın diye arkadaşlar. Şimdi ilk sık iğneden örüyorum. 10 tane sık iğne öreceğim. İki tane ördüm. Üçüncüsü 4 5 6 7 8 9 10. Şimdi baş parmağını yapacağız. Daha kolay bir yöntemle yapacağız arkadaşlar. 4 tane zincir çekiyorum. 2 tane çektim. 3 4. Bakın buraya dibine batıyorum. Dibine battım. Şimdi 10 tane sık iğne örüyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ve işaretimin olduğu yerle birlikte 10. Bakın 10. Şimdi bakın buradaki zincir çektiğimiz yeri, burası baş parmak. Burayı atlıyoruz arkadaşlar. Bakın. Burayı araya alıyoruz. Bakın şu şekilde. Ve ilk sık iğneye batıyorum. Onu araya aldım. Bakın. Burası baş parmak. 10 tane sık iğne örüyorum. Bir tane ördüm araya alarak. 2 3 4 5 6 7 8 9 ve işaretimin olduğu yerle birlikte 10. Bakın baş parmağımız çok da güzel bir şekilde çıktı. Şimdi buraya işaretimi koyuyorum. Yine değişmiyor işaretimiz. Şimdi devam ediyorum. 2 sık iğne öreceğim. İşaretten sonra 2 sık iğne ördüm. Bir tane eksiltiyorum.
Tekrar 2 tane sık iğne örüyorum. Bir tane eksiltiyorum. Toplamda 2 sık iğne, bir eksiltme, 2 kez yapmış oldum. Şimdi 2 sık iğne ile bu sırayı bitiriyorum. Toplamda 8 sık iğnem oldu. Şimdi burayı dikkatle izleyin arkadaşlar. Bu 8 sık iğneyi, bu sırayı bakın ilmek kaydırarak ne çok sıkacağım ne çok gevşek yapacağım. Yani normal bir şekilde 2 tane ördüm. Bakın işaretten sonra 2 tane kaydırdım. Üçüncüsü, dördüncüsü, beşincisi, altıncısı, yedincisi ve sekizincisi. ST yaptım. Yani ilmek kaydırdım. 8 ilmek kaydırarak ördüm. Şimdi bakın bu ön lobdan bakın artırma yapıyorum. Bir artırma, bir sık iğne. Bakın bir artırma, bir sık iğne ördüm. Bir tane arttırdım, bir sık iğne. Eğer burada batmakla yani batarken güçlük çekiyorsanız arkadaşlar ince bir tığ kullanabiliriz. Evet. Çünkü ilmek sayımız 8. Şimdi arttırma yapıyorum. Sıkmadan ince bir tığa geçtim. Bu tığ da 0,95 milim. Bir tane örüyorum. Bakın. Bir tane arttırıyorum. Bir tane örüyorum. Bir tane bakın arttırdım. Ve bir tane sık iğne ile bu sırayı bitirdim. Toplamda arkadaşlar 4 tane arttırmış oldum ve 12 tane sık iğnem oldu. Şimdi artık bakın 12 tane sık iğneyi 5 sıra öreceğiz arkadaşlar. Bakın burada battığımız yere dikkat edin. Burada arttırma yaptık. Bakın buraları atlamayın arkadaşlar. Sonra sayılar eksik olabiliyor. Buraya işaretimizi koyduk. En son sık iğne ile bitirdik. Bir, bu sırayı birlikte yapalım. 2, 3,
4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ve 12. 12 sık iğnemi bir sıra ördüm, 12 sık iğne. Bir sıra 12 sık iğne ördüm arkadaşlar. Toplamda 5 sıra olacak. 4 sıra daha örelim. 4 sıra daha örüyoruz. Sonra görüşüyoruz. İçerisine de elyaf koyuyoruz. İçerisine bakın elyaf koydum. Buradaki kol boğumlu, bilek boğumlu yapmış olduk. Şimdi arkadaşlar bu sırada yani 5 sıra 5 sıra 12 sık iğne örmüştük. Şimdi burada eksiltme yapıyorum. Bir tane eksilttim. İkinci eksiltmem. 3 tane peş peşe eksiltiyorum. Üçüncüsü. Üç tane peş peşe eksilttim. Şimdi 2 tane sık iğne örüyorum. 1, 2, 2 tane arttırıyorum. Dikkatli yapın arkadaşlar. İki tane arttırdım ve 2 tane sık iğne örüyorum. 1, 2, 2 tane sık iğne ördüm. Yani işaretin olduğu yere kadar 2 sık iğne oldu. İşaretle birlikte işaretim düştüğü için fark edemediniz. İşaretle birlikte arkadaşlar. Toplamda 11 sık iğnem oldu. Şimdi burada bakın, burayı da dikkatli yapalım. Dikkatle izleyelim. Dört tane ilmek kaydıracağım. 1, 2, 3, 4. 4 ilmek kaydırdım. Şimdi 3 tane yanındakinden itibaren 3 tane sık iğne örüyorum. 1, 2, 3, bir tane artırıyorum 3 sık iğneden sonra. Bakın, arttırmamı yapıyorum. Buralarda arttırma ve eksiltmeler olduğu için çok bitişik oldu. Bakın, burada arttırma yaptık. Dikkatle izleyin arkadaşlar. Bir tane arttırdım ve bir tane sık iğne ördüm. İkincisi ve üçüncüsü. Şimdi burada dirsek yapıyoruz arkadaşlar. Dirseği çıkacak ortaya.
Arkadaşlar şimdi 3 tane sık iğne ile bu sırayı bitirdim. Şimdi ilmek kaydırmıştık 4 tane. Bakın ön lobdan alıyorum. Ön lobdan örüyorum. Arttırma yapacağım. 4 kez yapacağım peş peşe. Birinci arttırmam. Şimdi burada yine ince tığ kullanalım. İkinci arttırma. Sıkmadan örüyoruz çünkü ince tığla örüyoruz. Üçüncü arttırmam ve ön lobdan yine dördüncü arttırmam. 4 tane ilmek kaydırmıştık. Bunları ön lobdan örüyorum ve ön lobdan, yani filo kısmından, ön kısmından 4 tane arttırdım. Şimdi devam ediyorum. Buraları atlamayın arkadaşlar. Bakın batacağımız yerlere dikkat edin. İlk sık iğneye batıyorum. 2 tane sık iğne örüyorum. Bakın yan yana 2 tane sık iğne ördüm. Şimdi 2 tane peş peşe eksiltme yapacağım. Birincisi, ikincisi peş peşe eksilttim ve 2 sık iğne ile bu sırayı bitiriyorum. Bir tane ördüm. Bu da işaretin olduğu yerle birlikte ikincisi. Şimdi 14 sık iğnem oldu arkadaşlar. 14 sık iğne beraber bir sıra örelim. Toplamda 8 sıra olacak. 2 tane ördüm. 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ve işaretin olduğu yerle birlikte 14. Bir sırasını ördüm arkadaşlar. 7 sırada 7 sıra daha örüyoruz. Bakın dirseğimiz çıktı. Bu her iki kola da uygun arkadaşlar. Sağ ve sol kol. Dirsek kısmımız bakın çıktı. Şimdi devam edelim. 7 sıra daha 14 sık iğne örelim. Sonra görüşelim arkadaşlar. Arkadaşlar görüldüğü gibi bakın boğum kısımları ve dirseği çıktı ve bu her iki kola uygun arkadaşlar. Şimdi burada içerisine elyafı yerleştirelim. Sıkıca bakın elyaf yerleştirdim. Boğum kısımları buralara kadar elyafı yerleştirdim. Şimdi burada eksiltme yapacağız.
Yani 7 tane eksilteceğim arkadaşlar. Birinci eksiltmem peş peşe. İkincisi. Üçüncüsü. Dördüncüsü. Beşincisi. Altıncısı. Ve işaretin olduğu yerle birlikte bakın. Bu yedincisi. Şimdi buraya işaretimizi yine aynı yere koyuyoruz. Değişmiyor. Ben iz olmasın, izi olmasın diye çıkartarak tekrar yerleştiriyorum. Şimdi toplamda bakın arkadaşlar 7 tane sık iğnem oldu. Şimdi artırma yapıyorum. 7 kez artıracağım. Tekrar 14 ilmeğe çıkartacağım. 2 3 dördüncü artırıyorum 7 kez ve 14 ilmeği çıkarıyorum. İşaretimin olduğu yeri de arttırıyorum. Şimdi 14 tane sık iğnem oldu toplam. Şimdi arkadaşlar 14 sık iğne 3 sıra örelim. Sonra görüşelim arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar içerisine de bakın burayı kapatmadan yine elyaf koyalım. Sıkı olsun ve sıkı örüyoruz. 3 sıra 14 sık iğne ördüm. Şimdi bunun içerisine bir şey koymamıza gerek yok arkadaşlar. Bir şey koymuyoruz. Düğme koymuyoruz. Herhangi bir materyal de koymuyoruz. Şimdi eksiltiyorum yine. Bakın. 3 sıra ördüm. 14 sık iğne şimdi eksiltiyorum. Bu eksiltmeleri atlayarak da birer delik atlayarak da yapabilirsiniz. Eğer zor geliyorsa rahat bir şekilde atlayabiliriz. Bakın burası değil burası. 7 tane eksilteceğiz arkadaşlar. Burası değil burası. Burası değil burası. Ve içerisine en son bakın en son sık iğneyi en son eksiltmeyi yapmadan hemen elyaf koyalım içerisine. Elyafı sıkıca dolduralım. İterek değil arkadaşlar. Bakın bu şöyle kenar kısımlarından dolduruyoruz. Elyaf doldurmak da önemli. Bazı arkadaşlar şeklini bozuyor arkadaşlar. Şimdi bakın
Zaten kola kadar, bu eksme yerine kadar bakın sımsıkı doldurduk. Şimdi bunu daha fazla itmeye gerek yok. Zaten burası dolu. Böyle kenarlarından doldurdum. Bakın. Şimdi en son bir tane, bakın işaretim burası. İşaretim. Bir tane sık iğne atlıyorum ve işaretin olduğu yere batıyorum. Burayı da doldurdum. Şimdi biraz ipimi uzun koparıyorum. Ağzını iğneyle kapatacağım arkadaşlar. Burada da birer tane atlayarak, bakın şöyle göstereyim. Burası değil, burası. Burayı da zaten içeride kalacak bu arkadaşlar. Bu şekilde şöyle karşılıklı dikip karşılıklı dikiyoruz ve artık ipimizi koparabiliriz. Ama şöyle yine içeriden yerleştirdim. Bakın ipi içeri yerleştirdim. Şimdi diğer kolda aynı şekilde yapıyoruz arkadaşlar. Kol ve bacak yapımı bu kadar arkadaşlar. Videonun ikinci bölümünde görüşmek üzere. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.